Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel iki renk ipimizle başlayacağız. İplerim bebe yünü, şöyle orta kalınlıkta bir ip. Kullanacağım şiş iplerime uygun 3 numara şiş kullanacağım. Modelimiz oldukça güzel ve farklı bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle 2 sıra haroşa lastiğimi hazırladım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 5 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek sayısına ihtiyacım vardı. Bununla modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Açık rengimle lastiğimi yaptım. Şimdi koyu rengime geçiyorum. Koyu rengimi bağladım ipime. Birinci sıra ön yüzündeyiz modelimizin. Renk değiştirdiğim için kenar ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 3 ilmek örmeden aldım. İpim arka tarafta. 3 ilmek düz. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 3 ilmek örmeden aldım. Yine 3 ilmek düz. Şöyle bir görüntümüz var. 3 ilmek örmeden alalım. İpimiz arka tarafta. 3 ilmek kenarda yine düz örelim. Daha sonra kenar ilmeğini örelim. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi bu şekilde ayarladım. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek tersi örüyorum. Ördüğüm bu koyu renkli ilmeklerimi yine 3 ilmek ördüm. Bu örmeden aldığım 3 ilmeğin de birincisini yine ördüm. Daha sonra ipi kendimden tarafa aldım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve devamındaki ilmeğimi de yine düz ters olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi de bakın toplamda bir ilmek burada ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek ters ördüm. Yine bu üçlü ilmeğin birincisini ördüm. İkinci ilmeğimi ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. Sadece şu 3 ilmeğin ortadaki ilmeğini örmeden alacağım. Diğer ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimi bu şekilde ayarladım. Şimdi örmeden aldığımız bakın birer tane kaldı ilmeklerimiz. Arada 1, 2, 3, 4, 5 ilmek koyu rengimizle ördük. Yine koyu renk ipimdeyim. İp değiştirmedim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin hepsini düz örerek devam ediyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. Her renkle yani bu iki renkle de aynı şekilde yapacağız. Modelde kaydırma yok. Aynı şekilde yine modelimizi kuracağız diğer renge geçince. Son ilmeğimi de ördüm. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Çünkü renk değiştireceğim için onu geçtiğim renkle
örmem gerekiyor. Evet, bakın modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz böyle gayet güzel ve gösterişli bir model oluyor. Tabii ki ilk kurulumda model kendini tam göstermeyebilir. Şimdi modeli ikinci kez kuruyoruz. Renk değiştiriyorum arkadaşlar. Burada diğer renge geçtim. Açık rengimi aldım. Modeli birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi renk değiştirdiğim için ördüm. Devamında 3 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz örelim. Daha sonra bakın alttaki ile aynı hizaya gelecek. Sıradaki 3 ilmeğimi de örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. Sıradaki 3 ilmeğimizi düz ördüm. Buradaki 3 ilmeğimi de örmeden aldım. İpimiz arka tarafta. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 3 ilmek örmeden aldım. Kenarda 3 ilmek düzümüz var. Bir de kenar ilmeğimiz. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde yaptık. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. Şimdi o örmeden aldığımız 3 ilmeğin sağındakini ve solundakini öreceğiz. Ortadakini örmeyeceğiz sadece. Kenar ilmeğinden sonra bu ördüğüm ilmekleri ters olarak ördüm. Bu örmeden aldığım 3 ilmeğe gelince birincisini yine ters olarak ördüm. İpi kendimden tarafa aldım. İkinci ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Devamındaki 3 ilmeğimi yine düz ters ördüm. Bu üçlüye gelince birinciyi ters ördüm. İkinciyi örmeden aldım. Üçüncüyü yine ters olarak ördüm. Devamındaki 3 ilmeğimi ters ördüm. Burada birinci ilmeğimi ters ördüm. Bu ikinci sıra arka yüzünde. İpi kendimden tarafa aldım. İkinci ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü ilmeğimi yine ters olarak ördüm. Kenarda 3 ilmek tersim vardı. Yine örüyorum. Bir de kenar ilmeğimi ördüm. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimi bu şekilde ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Üçüncü sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi düz örerek devam ediyorum. Bunu birkaç renkle de yapabilirsiniz. Artan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Şöyle dalgalı güzel bir model. Evet, sıra sonuna geldim. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimin hepsini düz olarak ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldığım bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örelim. Kenar ilmeğimi örmüyorum. Renk değiştireceğim için şöyle örmeden şişime aldım. Evet, modeli iki kez kurduk arkadaşlar. Bakın model tabi ilerledikçe kendini gösterecek harika bir model. Bir parçada daha önce yapmıştım. Bakın bunu beraber yaptık. Haroşa lastik üzerine yaptık beraber yaptığımızı. Bunu da şöyle hazır lastik yaptım bunda da. Kanalımda var anlatımı. İsterseniz bakabilirsiniz. Şöyle. Evet, modelimizin ilerlemiş hali de bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle. Modelin arka yüzü de bu şekilde.
Kenar ilmeklerimiz şöyle çıkıyor. Renk değiştirdiğimiz tarafta böyle arkadaşlar, bakın. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz, her türlü örgülerinizde kullanabilirsiniz. Dekoratif yastıklarınızda kullanabilirsiniz. Şöyle birkaç renkten de yapabilirsiniz. Bebek battaniyesinde uygulayabilirsiniz. Yani yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, her türlü örgüde kullanabileceğiniz harika ve kullanışlı şöyle bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız, onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Yapacak olan arkadaşlara da fikir olur. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.